Merhaba hastalarımız, merhaba bizi izleyen, YouTube'da arayan, bulan, Google'da arayan kişilere merhabalar tekrardan. Şimdi hastalar bize kendi fotoğraflarını atıyorlar. Ben de onlara diyorum ki nasıl bir burun istiyorsun, gönderir misin? Bize bir burun gönderiyor, benim burnum böyle olsun. Ben diyorum ki bu burun bu buruna dönmez veya döner. Şimdi hastalar tabii ki istiyorlar. Yani istemek insanın hakkı. Ben olsam ben de isterdim. Ama aklı başında bir doktorlar da biz de hastalara diyoruz ki bak evet istediğin mantıklı, bunu yapabiliriz. İşte birazcık kemerimi alır mısın? Birazcık burnumu kaldırabilir misin? Evet bunlar mümkün. Bunları yapabiliriz diyoruz. Ama bir de yapamayacağımız şeyler var. Ne var mesela? Hasta geliyor, kocaman bir burnu var. İşte cildi kalın. Yüzüne bakıyoruz, yüzü kocaman, yuvarlak yüzlü, yanakları kocaman, çenesi kocaman. Bize burun gösteriyor mesela. Gösterdiği burun da böyle küçücük, nasıl söyleyeyim, işte bir Japon burnu gibi, işte Asyalı burnu gibi küçük bir burun. Bu diyor ki bu buna dönsün. Yani dönmez. Bu imkansız bir şey. Elimize kalemle silgi alsak, daha doğrusu elimize silgi alıp burnun birazını silsek bile dönmez. Olabilecekler var, olamayacaklar var. O yüzden isteklerinizde ne kadar gerçekçi olursanız, doktorunuz da ne kadar size gerçekçi cevap verirse ameliyattan sonra o kadar mutlu olursunuz. Şimdi hasta bana fotoğraf gönderiyor. Diyor ki ameliyat oldum. Burnumu beğenmiyorum. Gönderdiği fotoğrafa bakıyorum. Mükemmel. Yandan çok iyi, kavis çok iyi, kalkıklık çok iyi. Hasta önceki fotoğrafını gönderiyor. Önceki fotoğrafla sonraki fotoğrafta da çok fark var. Ama hasta mutsuz. Neden? Çünkü onun bir hayali var ve istediği bir burun var. Ama o burun maalesef ki nasıl söyleyeyim, eski burnu hastanın istediği buruna dönüşmesi imkansız bir şey. Yani dünyanın en iyi cerrahına da gitseniz, atıyorum uzaylıları getirip burnunuzu ameliyat ettirseniz ve o buruna dönüşmez, öyle söyleyeyim. Bu sefer hasta istedikleri gerçekleşmeyince de mutsuz oluyor. Bir de hastalar şuna hiçbir zaman karar veremiyorlar. Hangi burun kendi yüzlerine en çok yakışır? Yani o burun mesela işte kocaman yüzü olan bir hasta, işte yanakları kocaman, alnı açık, çenesi büyük, güçlü, minicik bir burun istiyor. Ben diyorum hani dönmez. Kocaman burun küçücük buruna dönmez. Diyelim ki döndü. Yani elimizi sihirli bir değnek var. Tık 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 böyle dokunduk, döndü. Yani emin olun ki hiç yakışmayacaktır. Çünkü bir oran, yani bir harmoni var burada, bir oranlama var. Eğer alnı açık, kocaman, çenesi kocaman bir hastaya küçücük bir burun yaparsanız gerçekten çok kötü durur. Biz bu hataları yaptık mı? Yaptık. Diğer doktor arkadaşlarımızdan mesleğimizin ilk yıllarında o burun ameliyatı, burun estetik ameliyatı, burnu küçültme ameliyatı deyip burunları böyle küçülttüğümüz oldu. Ama Allah'tan ki o şeyimizden çok hızlı bir şekilde kurtulduk. Burun estetiği, burnu küçültme, minicik yapma ameliyatı değildir. Onu bilin. Biz hastalar geldiğinde onları muayene edip evet burnunuzda bu sorunlar var, biz de bunları yapabiliriz diye bilgilendiriyoruz. Hastaların da bize inanmasını, bize güvenmesini istiyoruz. Siz de lütfen ameliyata karar verdiğinizde burnunuzun şeklini nasıl istediğinizi doktorunuza net bir dille söyleyin. O da size evet bunları yapabilirim, bunları yapamam diyecektir. Ona göre kararınızı verin ki ameliyattan sonra mutsuz olmayın, doktorunuzu da mutsuz etmeyin. Siz de mutlu olun, doktorunuz da mutlu olsun. Yani her şeyin bir olabileceği vardır. O yüzden burnunuz da bu şekilde. Yani biz doktorlarda mucizevi insanlar değiliz. Bir mucize oluşturmuyoruz. Olan burnunuzu olduğu yere şekillendirip daha güzel, ne bileyim daha göze hoş gelen burunlara çeviriyoruz. Sizin hayalinizi belki gerçekleştiremeyebiliriz ama kesin olan bir şey var. Önceki haliyle sonraki haline baktığınızda böyle gerçekten de dramatik bir fark oluyor her zaman. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.